hepimiz sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmeyi arzuluyoruz, değil mi? Peki, sağlığın sadece bedenimizle sınırlı olmadığını biliyor muydunuz? Zihinsel sağlığımız da en az fiziksel sağlığımız kadar önemli ve bu ikisi birbiriyle sıkı sıkıya bağlantılı. İşte bu bağlantının merkezinde ise beslenme yer alıyor. Günlük hayatta yediğimiz her şey sadece bedenimize enerji vermekle kalmıyor. Aynı zamanda ruh halimizi, düşünme biçimimizi ve hatta hafızamızı bile etkiliyor. Beslenme düzenimizdeki küçük değişiklikler bile zihinsel sağlığımızda büyük farklar yaratabilir. Bu videoda sizlerle beyin gücünüzü artıracak, ruh halinizi iyileştirecek ve zihinsel sağlığınızı güçlendirecek beslenme rehberini paylaşıyorum. Hazırsanız, gelin hep birlikte daha sağlıklı ve mutlu bir zihne giden lezzetli yolculuğumuza başlayalım. Beynimizin yaklaşık %60'ını oluşturan yağ asitleri, zihinsel sağlığımız için olmazsa olmaz öneme sahip. Özellikle omega-3 yağ asitleri, beyin hücrelerimizin yapı taşlarını oluşturuyor ve iletişimlerini güçlendiriyor. Düşünsenize, beyninizdeki milyarlarca hücrenin sağlıklı bir şekilde iletişim kurması, odaklanmanızdan öğrenmenize, hatta duygularınızı düzenlemenize kadar pek çok zihinsel fonksiyonu etkiliyor. Peki, omega-3 yağ asitlerini nasıl daha fazla alabiliriz? Neyse ki doğa bize bu konuda cömert davranıyor. Haftada en az 2 porsiyon yağlı balık tüketmek, omega-3 depolarınızı doldurmanın en lezzetli yollarından biri. Somon, uskumru, sardalya gibi balıklar, omega-3 zengini olmalarının yanı sıra, kalp sağlığını da destekleyen harika besin kaynakları. Eğer balık tüketmeyi sevmiyorsanız veya vejetaryen besleniyorsanız endişelenmeyin. Ceviz, kia tohumu, keten tohumu gibi bitkisel kaynaklar da omega-3 yağ asitleri açısından oldukça zengin. Bu besinleri salatalarınıza ekleyebilir, yoğurdunuzun üzerine serpiştirebilir veya sağlıklı atıştırmalıklar olarak tüketebilirsiniz. Tıpkı arabalarımızın benzinle çalışması gibi, beynimizin de enerji üretebilmek için belirli vitaminlere ihtiyacı var. İşte B vitaminleri tam da burada devreye giriyor. B vitaminleri, özellikle B6, B12 ve folat, beynin sağlıklı çalışması ve sinir sistemi fonksiyonlarının düzgün işleyebilmesi için kritik öneme sahip. Yeterli B vitamini aldığımızda beynimiz daha iyi odaklanır, hafızamız güçlenir ve ruh halimiz dengelenir. Hatta bazı araştırmalar, B vitamini eksikliğinin depresyon ve anksiyete riskini artırabileceğini gösteriyor. Peki B vitamini depolarımızı nasıl doldurabiliriz? Neyse ki birçok besin B vitamini açısından oldukça zengin. Tam tahıllar, yeşil yapraklı sebzeler, yumurta, süt ürünleri, tavuk ve balık gibi besinleri düzenli olarak tüketerek beyninize ihtiyacı olan enerjiyi sağlayabilirsiniz. D vitamini denilince akla ilk olarak kemik sağlığı gelse de aslında bu değerli vitaminin faydaları bunun çok ötesine geçiyor. Özellikle beyin fonksiyonları ve ruh hali üzerindeki etkileri D vitamini araştırmalarının odak noktası haline geldi. D vitamini, beyindeki sinir hücrelerinin büyümesini ve gelişmesini destekleyerek, öğrenme, hafıza ve ruh hali regülasyonu gibi önemli zihinsel fonksiyonlarda rol oynuyor. Yapılan çalışmalar, düşük D vitamini seviyelerinin depresyon, anksiyete ve hatta bilişsel gerileme ile ilişkili olabileceğini gösteriyor. Peki D vitamini seviyelerimizi nasıl yükseltebiliriz? En iyi D vitamini kaynağı elbette ki güneş ışığı. Günlük 15-20 dakika güneşlenmek, vücudumuzun D vitamini üretmesini sağlamak için yeterli. Ancak güneş ışığından yeterince faydalanamayanlar veya D vitamini eksikliği riski taşıyanlar için beslenme yoluyla da bu vitamini almak mümkün. Somon, uskumru, yumurta sarısı ve zenginleştirilmiş süt gibi gıdalar D vitamini açısından iyi kaynaklardır. Chapter 4, Proteinler beyninizin yapı taşları. Beynimiz sürekli olarak çalışan karmaşık bir organ ve bu yoğun tempoyu sürdürebilmek için de yüksek kaliteli yakıta ihtiyacı var. İşte proteinler beynimizin yapı taşlarını oluşturan ve bu enerjiyi sağlayan önemli besin maddeleridir. Proteinler hücreler arasındaki iletişimi sağlayan nörotransmitterlerin üretiminde hayati bir rol oynar. Dopamin ve serotonin gibi ruh halini düzenleyen nörotransmitterler, proteinlerden elde edilen amino asitler sayesinde üretilir.
Dolayısıyla yeterli protein alımı, odaklanma, öğrenme, hafıza ve duygusal denge gibi zihinsel fonksiyonlar için kritik öneme sahiptir. Peki hangi besinler bize kaliteli protein sağlar? Tavuk, hindi, balık, kırmızı et gibi hayvansal kaynaklar protein açısından zengindir. Ancak bitkisel kaynakları da unutmamak gerek. Baklagiller, tofu, fındık, tohumlar ve tam tahıllar da protein alımınızı artırmak için harika seçeneklerdir. Chapter 5. Antioksidanlar. Beyninizin koruyucu kalkanı. Günlük hayatımızda maruz kaldığımız stres, hava kirliliği, sağlıksız beslenme gibi faktörler vücudumuzda serbest radikallerin oluşumuna yol açar. Serbest radikaller, hücrelere zarar veren ve yaşlanma sürecini hızlandıran zararlı moleküllerdir. Beynimiz de serbest radikal hasarına karşı oldukça hassastır. Neyse ki doğa, serbest radikallerle savaşmamız için bize güçlü bir silah sunuyor. Antioksidanlar. Antioksidanlar, serbest radikalleri etkisiz hale getirerek hücrelerimizi koruyan ve yaşlanma etkilerini geciktiren süper kahramanlardır. Peki, antioksidanları nereden bulabiliriz? Renkli meyve ve sebzeler, antioksidanların en zengin kaynaklarıdır. Özellikle yaban mersini, çilek, böğürtlen gibi kırmızı ve mor meyveler, ıspanak, brokoli, lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler, ceviz, badem gibi kuru yemişler ve yeşil çay, antioksidan gücüyle öne çıkan besinler arasında yer alıyor. Chapter 6. Magnezyum, sakinliğin minerali. Günümüzün hızlı ve stresli yaşam temposunda sakin kalabilmek ve stresi yönetmek her zamankinden daha önemli hale geldi. İşte magnezyum, sinir sistemimizi dengeleyerek ve strese karşı direncimizi artırarak bu konuda bize yardımcı olan önemli bir mineraldir. Magnezyum, beyindeki sinir iletimini düzenleyerek ve rahatlama hissini tetikleyen nörotransmitterlerin üretimini destekleyerek sakinleştirici bir etki gösterir. Aynı zamanda stres hormonu olan kortizol seviyelerini düzenlemeye yardımcı olarak stresin vücudumuz üzerindeki olumsuz etkilerini azaltır. Peki, magnezyum açısından zengin besinler hangileridir? Koyu yeşil yapraklı sebzeler, badem, fındık, kaju fıstığı, kabak çekirdeği, ay çekirdeği, bitter çikolata, avokado ve muz, magnezyum depolarınızı doldurmak için harika seçeneklerdir. Son yıllarda yapılan araştırmalar, bağırsak sağlığımız ile beynimiz arasında güçlü bir bağlantı olduğunu ortaya koydu. Artık biliyoruz ki bağırsaklarımızda yaşayan trilyonlarca bakteri, sadece sindirim sistemimizi değil, aynı zamanda ruh halimizi, düşüncelerimizi ve davranışlarımızı da etkiliyor. Peki bağırsak sağlığımızı nasıl iyileştirebiliriz? İşte prebiyotik ve probiyotikler tam da burada devreye giriyor. Prebiyotikler, bağırsaklarımızdaki faydalı bakterilerin beslenmesini sağlayan lif türleridir. Probiyotikler ise, bağırsaklarımıza yerleşerek faydalı bakteri popülasyonunu artıran canlı mikroorganizmalardır. Peki prebiyotik ve probiyotikleri nereden alabiliriz? Yoğurt, kefir, lahana turşusu, kimci gibi fermente gıdalar, probiyotikler açısından zengindir. Prebiyotikler ise soğan, sarımsak, pırasa, muz, elma, yulaf gibi besinlerde bol miktarda bulunur. Chapter 8. Şeker tüketimini azaltın, zihinsel berraklık için. Şeker, modern dünyanın en yaygın bağımlılıklarından biri haline geldi. Tatlılar, gazlı içecekler, paketli gıdalar derken, farkında olmadan günlük şeker tüketimimizi oldukça artırabiliyoruz. Ancak aşırı şeker tüketiminin sadece fiziksel sağlığımıza değil, aynı zamanda zihinsel sağlığımıza da zarar verdiğini biliyor muydunuz? Aşırı şeker tüketimi, kan şekerinde ani yükselmelere ve düşüşlere yol açarak enerji seviyemizi, odaklanma yeteneğimizi ve ruh halimizi olumsuz etkiler. Hatta bazı araştırmalar aşırı şeker tüketiminin depresyon ve anksiyete riskini artırabileceğini gösteriyor. Peki, şeker tüketimini nasıl azaltabiliriz? Öncelikle, paketli gıdaları tüketirken etiket okuma alışkanlığı kazanmak çok önemli. Şeker içeriği yüksek olan gıdaları belirleyerek tüketimini sınırlandırabilirsiniz. Ayrıca, tatlı ihtiyacınızı meyve gibi doğal şeker kaynaklarıyla giderebilirsiniz. Chapter 9. Su içmeyi unutmayın. Beyninizin susuz kalmasına izin vermeyin. Vücudumuzun yaklaşık %70'ini oluşturan su, yaşamın temel kaynağıdır.
Her organımızın düzgün çalışabilmesi için suya ihtiyacı vardır ve beynimiz de bu konuda bir istisna değildir. Beynimizin yaklaşık %75'i sudan oluşur ve yeterli su alımı beynin optimal şekilde çalışabilmesi için kritik öneme sahiptir. Su, beyindeki hücreler arasındaki iletişimi kolaylaştırır, besin maddelerinin taşınmasına yardımcı olur ve toksinlerin atılmasını sağlar. Yeterli su içtiğimizde odaklanma yeteneğimiz artar, hafızamız güçlenir ve ruh halimiz dengelenir. Peki ne kadar su içmeliyiz? Günlük su ihtiyacı kişiden kişiye değişmekle birlikte genel olarak yetişkinlerin günde en az 8 bardak su içmesi önerilir. Susamayı beklemeden düzenli olarak su içmek, vücudunuzun susuz kalmasını önlemek için önemlidir. Chapter 10, Örnek bir günlük beslenme planı. Şimdi öğrendiğimiz tüm bu bilgileri bir araya getirerek zihinsel sağlığınızı destekleyecek örnek bir günlük beslenme planı oluşturalım. Kahvaltı, 1 kase yulaf ezmesi, 1/4 su bardağı çilek, 1/4 su bardağı yaban mersini, 1 yemek kaşığı ceviz, 1 su bardağı kefir. Öğle yemeği, 1 kase mercimek çorbası, 1 dilim tam buğday ekmeği, 1 kase bol yeşillikli salata, marul, roka, ıspanak, domates, salatalık, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, limon suyu. Akşam yemeği, 1 porsiyon ızgara somon veya tavuk hindi, 1 su bardağı brokoli, yarım su bardağı haşlanmış kinoa, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, limon suyu. Ara öğünler, 1 orta boy muz, 1 avuç badem fındık, ceviz, 1 su bardağı kefir yoğurt. Bu sadece örnek bir plandır ve kendi ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize göre uyarlamanız gerekebilir. Ancak genel olarak tam tahıllar, meyveler, sebzeler, sağlıklı yağlar ve protein kaynakları açısından zengin bir beslenme düzeni, zihinsel sağlığınızı desteklemek için iyi bir başlangıç noktasıdır. Outro. Sağlıklı bir zihinle hayatı dolu dolu yaşayın. Gördüğünüz gibi zihinsel sağlığımız için doğru beslenmek, sandığımızdan çok daha kolay ve lezzetli. Unutmayın, her besin birer yapı taşı gibi beynimizin sağlıklı ve güçlü kalmasına yardımcı oluyor. Beslenme alışkanlıklarımızı değiştirmek, uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmenin en önemli adımlarından biri. Sağlıklı beslenerek sadece fiziksel sağlığımızı değil, aynı zamanda zihinsel sağlığımızı da koruyabilir, daha mutlu, enerjik ve üretken bir yaşam sürebiliriz. Siz de bugün kendinize bir iyilik yapın ve beyninizi besleyin. Unutmayın, sağlıklı bir zihinle hayatı dolu dolu yaşamak sizin elinizde.